Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte gene dolar kurunu, altın kurunu takibe devam ediyoruz. Euro ve sterlinde yukarı yönlü sert hareketler var. Dolar kuru 16 TL'yi geçti. Gümüşte hareketlenmeler var ve Bitcoin tarafında da 30 bin dolar üzerine atma çabaları devam etmekte. Piyasalara baktığımız zaman dün itibariyle piyasaların özellikle beklentisi dahilinde bir süper bono açıklamasının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısında geleceği beklentisi vardı. Bu beklentiyle birlikte de dolar kurunda aşağı yönlü sizlerle birlikte hareketler izledik. Fakat dün kabine toplantısından çıkan açıklamalarla birlikte piyasaların hayal kırıklığı yaşadığını da söyleyebilirim. Çünkü ekonomiyle ilgili herhangi bir açıklama dünkü kabine toplantısından gelmiş değil. Dünkü toplantıya baktığımız zaman uzay yolculuğundan tutun da hükümlülere sağlanan haklar neticesindeki Covid-19 uzatmalarına kadar her şey vardı. Fakat ekonomiye dair hiçbir şey maalesef ki dünkü kabine toplantısından çıkmadı. Tabii bu beklentilerin çıkmaması doğrultusunda dolar kurunda sizlerle birlikte yukarı yönlü hareket izledik ve bu hareket sabah itibariyle de doların 16 lira seviyelerinin üzerinde seyretmesine sebebiyet vermiş oldu. Peki şimdi dolar kurunda yukarı yönlü hareketler hangi seviyelere doğru gerçekleşebilir? Bunu sizlerle birlikte burada analiz edip bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım, artık bizler için 15 lira 97 kuruş seviyesinden geçen bölge bir destek bölgesi olarak dolar kurunda takip edilecek önemli bir alan haline gelmiştir. Dolar kurunda 17 liradan 18 liradan tersi olan arkadaşların da sabırla beklemesi gereken bir süreç içerisine girmiş durumdayız. Merkez Bankası 26 Mayıs'ta biliyorsunuz faiz kararlarını açıklayacak. Bu faiz kararları doğrultusunda ise Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağı yönündeki piyasa beklentileri mevcut. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bundan sonraki Merkez Bankası'nın kendine baraj seviyesi olarak edindiği alanı da burada yakinen takip edeceğiz. Evet, süper bono. Süper bononun etkileri neler olabilir dolar kuru üzerinde? Bunlara da biraz değinelim. Bakın arkadaşlar, süper bono ile ilgili gündemde iki türlü bir söylenti var. Bu söylentilerden biri, yani bu haberlerden biri süper bononun sadece dolar bozduranlar için geçerli olacağı yönünde. Bunlara enflasyon artı enflasyonun üzerinde işte 2 puan 10 puan arasında bir fark verileceği yönünde ve böylelikle elinde döviz tutanların da süper bono tarafına geçmeleri sağlanacağı yönünde. Bu birinci haber. İkinci haber de süper bononun herkese çıkacağı yönünde, yani bütün vatandaşların faydalanabileceği şekilde çıkacağı yönünde. Peki böyle çıkarsa bu durumda ne olabilir? Böyle bir durumda herkesin faydalanabileceği şekilde bir süper bono çıkması durumundaysa arkadaşlar, borsalarda aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Çünkü buradan para çıkışları, TL bazlı para çıkışları maalesef ki bu süper bono tarafına kayacağından dolayı borsa taraflarında aşağı yönlü hareketler, dolar tarafında gene aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleriz. O yüzden bu aralar süper bono ile ilgili çıkabilecek haberler yakinen takibinizde olması lazım ki bir geçmiş dönemlerde yaşadığımız sendromu tekrardan yaşamayalım. Onun için dolardaki arkadaşların dikkatli olmasında fayda var. Evet, dolar kuruna tekrardan dönelim. 15.97 artık dolar kurunda önemli bir seviye. 15.97'nin altında bizler için 15.88 bölgesinde bulunan ikinci destek bölgemizde takip edilebilir sevgili dostlarım. Bu bölgelerimiz bizler için önemli sayılabilecek alanlardan geçmekte. Şimdi dolar kurunda 16 lira 19 kuruştaki yakın foreksçiler için bir direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılabilmesi durumunda da 16 lira 50 kuruş civarlarına doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri dolar kurunda takibe devam ederiz. Enflasyonist baskı hepiniz tarafından bilindiği gibi arkadaşlar hala yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Bu da biz vatandaşlar üzerinde gerçekten yoğun bir baskı oluşturmaya devam etmekte. Emekli kesiminin haklarının, EYT'li kesiminin hakları, asgari ücretlinin hakları ve geçim sorunlarına mutlaka bir çözüm hükümet tarafından gelmesi şart. Kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla birlikte hazineye yükün 50 milyar Türk lirası civarına doğru yanaştığı da bildirilmekte. Bir süper bono çıkartılması durumunda bu hazineye olacak yükün daha da artabileceği de unutulmamalı. Bunu niçin söylüyorum? EYT'lilerin özellikle geçmişe baktığımızda
maliyetlerinin 100 milyar TL civarını bulabileceği şeklinde açıklamalar vardı. Fakat bugün itibariyle görüyoruz ki eğer ki EYT'lilerin hakları çıkartılmış olsaydı birçok kişi bu hakkından faydalanabilecek, hem de bu paralar piyasaya eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Fakat bugün itibariyle gördüğümüz kadarıyla parası olana bu imkanların aktarıldığı, hazinenin parasının aktarıldığı da maalesef ki kaçınılmaz bir şekilde görülmekte sevgili dostlarım. Gönül isterdi ki EYT'li arkadaşlarımıza, düşük emekli maaşı alan emeklilerimize bu paraların aktarılması yönündeydi. Fakat bu şekilde maalesef ki durum olmadı. Evet, dolar kurunda bizler için 16 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. En yakın destek bölgemiz söylediğimiz gibi arkadaşlar 15 lira 97 kuruş civarından geçen alan. Bu alanı dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Dolar kurundaki şokların devamı beklentilerimiz dahilinde, ta ki bu beklentilerin yukarı yönlü hareketleri benim nezdimde herhangi bir süper bono çıkmaması ve dolarla ilgili gerçekçi reel adımların atılmaması, yani faiz arttırılması yönünde bir karar çıkmaması durumunda dolar kurunda da yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 17 lira 40 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü gitme ihtimali de oldukça yüksek sevgili dostlarım, dolar takip eden sevgili arkadaşlarım. Artık burası çok kuvvetli bir destek konumunu da almış durumda. Aşağıdaki 15.75 civarı, onun üstünde 15, bizler için 15.98 bölgesi gene bir destek bölgesi ve yukarıda da 17 lira 40 kuruş seviyesine doğru dolar kurundaki önlem alınmaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin beklentisi dahilinde olduğumuzu da buradan hatırlatmak isterim. Evet, altın tarafına baktığımız zaman altın tarafında özellikle bakın takip ettiğimiz seviye ve direnç bölgesine doğru yukarı yönlü ataklar izliyoruz. Bizler için 970 civarından geçen bölge önemli bir direnç bölgesi. Buranın kırılması durumunda bakın hareketler çok agresifleşir. O yüzden teknik analiz yöntemiyle altın tarafını takip eden sevgili dostlarımız bu bölgeye çok riayet etsinler. 970'deki direncin kırılması durumunda bir anda 1050-1060 Türk liraları civarına doğru giden gram altın sizlerle birlikte izleriz. 970 direnci çok önemli bir direnç ve gördüğünüz gibi sabır edenler meyvelerini toplamaya başlamış durumda. Dün itibariyle yapmış olduğumuz bir bilgilendirme videomuz vardı. Kabine toplantısından çıkabilecek süper bono ile ilgili bir hareketin altın ve dolar tarafında aşağı yönlü hareketleri tetikleyebileceği yönünde videomuz vardı. O yüzden kabineden çıkabilecek sonuçların iyi takip edilmesi gerektiği ile ilgili video yapmıştık. Bu videoyla ilgili güzel yorumlar geldi. Yorum yapan arkadaşların hepsine de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bakın böyle bilgilendirme videoları yapıyoruz. Bunlar olacak diye herhangi bir şey yok. Bunların takibini sizler yapacaksınız ki herhangi bir tekrardan terste kalma durumlarına yakalanmayasınız. Ben burada hepinizin tek tek yaptığı işlemi bilemeyeceğimden dolayı da toplu bu şekilde bilgilendirme ve uyarma mesajları yapıyorum. O yüzden kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olsunlar ki topluluk mesajları kısmından bu şekilde mesajlar ve videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Evet, gram altında 970 önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Ve bunun kırılmasıyla birlikte de yukarıda 1050 ve 1060 Türk liralar civarından geçen alan hedef konumuna gelecektir sevgili dostlarım. Kur şokları, dolar şoklarıyla birlikte gram altın ve gümüş tarafına da bu şoklar yansıyor. Hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altında da beklentilerimiz dahilinde bir kırılımın geldiğini söylemiştik. Bu kırılımla birlikte ons altında bakın arkadaşlar bu 1890 civarlarına doğru yukarı yönlü bir hareket beklentimiz mevcut. Burada da bizler için en önemli direnç bölgesi artık 1830 dolar civarından geçen alan. Bu 1830 dolar civarında kalmayı başardıkça ilk hedefte 1890 dolarlar civarına doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte izleriz. O yüzden ons altını takip eden sevgili dostlarımız da 1830-1890 bantlar arasına dikkat etsinler. Stokastik indikatörümüz 20 seviyesinin üzerine bir tık atmış durumda. Fakat hareketlerin, alımların altın tarafında yükselişi daha da sertleştirebileceği durum 20'nin üzerine iyice yerleşip buradaki sinyallerin güçlenmesi şeklinde olacağından dolayı burayı da sıkı bir şekilde sizlerle birlikte takipte kalıyoruz. Ons'ta da yön yukarı gibi gözükmekte şu an itibariyle baktığımız zaman. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman dirençlerimiz yavaş yavaş zorlanmaya başlıyor. Şuradaki en yakın direnç bölgemiz 22 lira 08 kuruş civarından geçen alan ve onun üzerindeki ikinci direnç bölgemizde 22.70 civarlarından geçen alan gümüş yatırımcılarının
özellikle gümüş ons yatırımcılarının, Viyop ve Forex'te işlem yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken iki önemli alan. Bu alanın yukarı yönlü kırılması durumunda ise gümüşte yukarı yönlü hareketin 25 dolarlar civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketi başlatması. Gümüşün gram tarafında da sabırlı olanların güzel meyveler toplayabileceği, artık yavaş yavaş dip oluşumlarının da tamamlanmış olabileceği sürecinin de göz önünde bulundurularak gümüşün onsunda ve gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketler hala beklentimiz dahilinde. İlk etapta gümüş gramda 12 TL'ler civarındaki alan takibimizde olacak sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası. Evet, Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'da yukarı yönlü sert hareketler gördük. Özellikle Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın artık eksi faiz uygulamasına son vereceği ve faiz artırımlarının da Temmuz ayı itibariyle başlayabileceği yönündeki açıklamanın ardından Euro'da yukarı yönlü hareket sizlerle birlikte izledik ve Euro'da artık bizler için 17 lira 60 kuruş seviyesine doğru kuvvetli direnç bölgesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Burayı tam net alalım arkadaşlar. Çünkü Forex'te, Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız var. Evet, burayı tam aldığımız zaman şu an tam o kuvvetli direnç üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bu direnç kırılır ise bakın arkadaşlar, özellikle 17.45 direnç bölgesi yukarı yönlü kırılır ise Euro'da yukarı yönlü hareketler 20 TL'ler civarına doğru Euro'yu yukarı çekebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Destek bölgemiz, hemen burayı da hesaplayalım. Euro'daki destek bölgemiz 16.80 kuvvetli destek bölgesi ve yukarıdaki alanımız da 17.45 civarlarından geçmekte. Bu alan içerisindeki hareketler yukarı yönlü hareketlerin daha da agresifleşebileceği bir seviye 17.45'ten geçiyor. Aşağıda da 16.80 bölgesi üzerinde kalındıkça Euro tarafında da yukarı yönlü hareketler takip edilebilir. Sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlin'deki son duruma bakalım. Evet, sterlin Türk lirasına geçtiğimiz zaman da sterlin de yukarıda çizmiş olduğumuz noktasal direnç bölgesini test edip oradan bir miktar geri çekilme yaşadı. 20 lira 35 kuruş seviyesi bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu direnç takibimizde olacak. Çünkü bu direnci sterlin tarafı da yukarı kırabilirse sevgili dostlarım 22 lira 30 kuruş seviyesine doğru sterlinde de yukarı yönlü hareketleri takip ederiz. Stokastik indikatörümüz hala da al sinyaline devam etmekte. Fakat 20 lira 35 kuruş seviyesi sterlinde önemli bir seviye. Yakından takip edilmesi gereken bir seviye. Herhangi bir kur şokunun başlaması sterlin Türk lirasında da yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Yani aşırı alım bölgesinin daha da sertleşebileceği, kur şoklarının yaşanabileceği bir alana doğru kurları götürebilir. Evet, Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için şu bölge içerisindeki, bakın şuradaki bölge içerisindeki savaş hala devam ediyor. Buradaki hareketlerin hala düzelmesi için çizmiş olduğumuz direnç noktasının üzerinde kapanışlar görmemiz şart dedik. Bugün itibariyle bu direnç bölgemiz 30.500 dolar seviyesinden geçiyor. Aşağıdaki kuvvetli destek bölgemiz ise 28.500, yani 28.000-30.500 aralıkları önemli aralıklar olarak Bitcoin takip eden, kripto paralar takip eden arkadaşlarımız için önemli olacak. Henüz yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş değil. Fakat buradaki kırılımı da yakalayabilirsek, yani 30.500 üzerinde kırılımı yakalayabilirsek bizleri bir anda 40.000 dolarlar seviyesine doğru atan Bitcoin takip eder. O yüzden kritik bir bölge, kritik bir yer, kritik bir alan üzerindeyiz. Bitcoin sever arkadaşlar bu alanları dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları inceledik. Döviz kurlarına baktık. Altın ve emtialar tarafına baktık. Olabilecek senaryoları burada sizlerle birlikte değerlendirmiş olduk. Süper bonoyu ve süper bononun çıkabileceği şekilleri burada değerlendirmeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.